Bugün çok güzel bir konseptin devamını getireceğiz. Japonya'da eğitim, öğretim hayatının içine dalacağımız sohbet, muhabbet burada yaşayan Ayşe Hanım'la arkada bekliyor beni. Japonca Dil Okulu'nda Human Academy. Benim de eskiden 3 ay gittim. Ne oluyor abi? Arkada sürekli bir şey oluyor. Human Academy'de çalışan Ayşe Hanım'la beraber güzel bir video yapacağız. Kamera döndü. Ayşe Hanım burada. Merhabalar. Merhabalar. Ayşe Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Nasıl keyifler? Güzel, her şey yolunda gidiyor. Sizin de umarım her şey güzel gidiyordur. Her şey güzel. Ayşe Hanım'a şöyle çam sakızı Japon işi bir Teşekkür armağanım ederim. var. Ben de size çam sakızı çoban Şöyle- armağanı bir hediye getirdim. Ayşe Hanım, çok sağ olun. Güzel, Buyursun. bizim damak tadımıza biraz uygun, o yüzden oradan aldım. Zahmet Afiyet ettiniz. olsun. Ayşe Hanım bayağıdır Japonya'da yaşıyor. 8. senemdeyim. Maşallah 8 sene olmuş. 8 sene oldu, evet. Bayağı oldu yani. Hiç fark etmiyorum ama gerçekten zaman o kadar hızlı geçiyor ki. Hiç bana sanki daha dün gelmişim gibi. Japonya'da zaman çok hızlı geçiyor. Anlamıyorsunuz yani 24 saat yani bir gün değil, böyle bir anda bitiyor ya. Bir bakmışsın böyle 24 saat geçmiş ama halbuki anlamamışsın, böyle Tokyo'nun merkezi sayılır Evet. Shinjuku. En kalabalık yerlerinden bir tanesi. Özellikle tren istasyonu günde böyle 4-5 milyon insan geçiyor ama fark ettirmiyor. Evet, daha geçenlerde İstanbul'a gittim iş için. Bir seminere katıldık orada. İstanbul o kadar kalabalık hissettiriyor ki insan üstüne gibi. Ama burada daha fazla insan olmasına rağmen ve yoğunluk daha fazla olmasına rağmen genelde hissetmiyorsunuz. Tabii ki Shinjuku Shibuya falan öyle değil. Bunlar istisna. Buralarda hissediyorsunuz biraz ama yine de İstanbul'daki kadar değil bence. Biraz durum sistemle alakalı aslında. Sistemin ne kadar güzel çalıştığına da güzel bir örnek oldu bu da. Soğuk hava vallahi. Ben hep üşüyorum buralarda. Öyle off stream'de konuştuk da hep ayağıma yün çorap giydiğimden bahsettim. Toplanma alanı burada. Tourist information yeri, bir de sigara yeri yapmışlar. Şöyle bir aradan Gyoen Park'a doğru gidelim. Sol taraf zaten bu Bible satıyor. Siz sigara kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. O zaman sizin için de büyük ihtimalle öyledir ama benim Japonya'da en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu sigara içme alanları. Türkiye'de yolda falan içiyorlar yani ve siz içmiyorsanız da dumanı hep üstünüze geliyor maalesef. Yollarda sigara içmedikleri için hiç öyle dertleriniz olmuyor. Evet, yani Japonya'nın güzel taraflarından akşam vakti böyle kıyıda köşede içen oluyor ama Oluyor, evet. o da artık ona da yapacak bir şey yok ya. Genel olarak en azından çok Evet. içilmediği için sokaklarda. İlk zaten az önce bahsettim ya, Türkiye'de bir etkinliğe gittik diye. O etkinliğe giderken üniversiteler falan da geldi Japonya'dan. Türkiye'den öğrenci çekmek için yapılan bir eğitim fuarıydı aslında. Havaalanında indik. Japon hocayla beraber yürüyoruz. Havaalanının dışına çıktık. Herkes sigara içmeye başladı. Hoca şaşırdı. Neden sigara içiyorlar bu kadar dedi. Dedim Türkiye'de böyle. Çok fazla sigara içiliyor. Dışarı alanlarda sigara içmek çok yaygın olmadığı için sigara içen insan sayısı da daha az Türkiye'ye göre. Haliyle alışkın değiller öyle çıkan herkesin tek tek sigara yakmasına. Biraz böyle Türkiye'ye hoş geldiniz gibi oldu. Sürekli bir binaları yıkıyorlar. Kafam Evet. karıştı. Ne zaman gelmiş, nasıl gelmiş, eğer anlatmak isterse tabii. Tabii. Arkadaşlar için de yol yordam nasıl oluyor videosu olur illaki. Herkesin yolu farklı tabii ki. Herkes bambaşka şekilde geliyor. Bu da örneklerden bir tanesi olur büyük ihtimalle ama benzer yollarla gelmek isteyen insanlara bir fikir verir diye düşünüyorum. Evet. Ayşe Hanım Japonca Dil Okulu'nda çalışıyor. Sizin oradaki tam göreviniz ne Human Academy'de? Şöyle, aslında görevlerde son videodan beri biraz değişiklik oldu. Ben geçen videoyu çekerken dünyanın her yerinden gelen öğrencilere vize danışmanlığı yapıyordum normalde. Ağırlıklı olarak Türkiye'den tabii öğrenci geliyordu yine ama başka ülkelere de bakıyordum. İşte Filipinler, Kore falan, o tarz yerlere de bakıyordum. Vize danışmanlığı yapıyorum genel olarak. Ama şu an Türkiye'den gelen öğrencilerin sayısının da sizin de desteğinizle artması sebebiyle sadece Türkiye'ye aldılar beni. Onun dışında ajanslarla ortaklıklar açısından o tarz işler yapıyorum. Etkim oldum ya. Evet tabii ki. O Yani zaman kamerayı kendime çevireyim. Çektiğimiz videodan sonra nasıl bir etki oldu? bizim okulumuzun %70-80'e yakın öğrencisi başka ülkelerden gelen öğrenciler tabii ki. Genelde 18-25 yaş arasında geliyorlar buraya. Japoncayı bizimle beraber öğrendikten sonra burada üniversiteye devam ediyorlar veya yüksek lisans için gelen öğrenciler ağırlıkta. Ama Türkiye'den gelen öğrenciler biraz farklı. Daha ziyade 25-30 civarında yaş aralığında gelen öğrenciler fazla. 25-30. Evet. Daha ziyade iş bulmak için geliyorlar buraya. Farklı sektörlerden. Bilişim sektöründe çalışmak için gelen öğrenci sayısı fazla Türkiye'den gelenler arasında. Mühendis olarak gelenler var. Sizin videodan sonra de çok fazla arttı. O videoda da biraz bahsetmiştim. Buraya gelmek için ve çalışmak için İlla üniversite mezunu olmanıza gerek yok. Hizmet sektöründe de çok fazla çalışacak insana ihtiyaç var Japonya'da şu anda, genç nüfus az olduğu için.
O tarz şeylerden de bahsedince biraz yaş ortalaması da arttı tabii ki. İşte böyle lise mezunu, ortaokul mezunu olarak da ben orada hizmet sektöründe çalışmak istiyorum diyerek başvuran öğrencilerimiz de arttı Türkiye'den. Kısa dönem olarak gelmek isteyen öğrencilerde de artış oldu. Çünkü yine geçen videoda bahsettiğim üzere Türkiye'den gelenler için 90 güne kadar kapıda vize uygulaması var. Yani hiçbir belge teslim ederek gelmenize gerek yok. Pasaportunuzu gösteriyorsunuz ve geliyorsunuz. Onu da bilmeyen çok fazla insan varmış. 3 aya kadar işte o 90 güne kadar gelip bizimle kısa dönem ders alan öğrenci sayısında da artış oldu. O yüzden bayağı olumlu bir etkisi oldu yani. Tekrar teşekkür ederim. Duyduğuma sevindim. Açıkçası benim o videoyu yapmamda hiç, Ayşe Hanım da biliyor zaten, hiçbir şekilde öyle maddi bir beklenti falan yoktu. Ben de zamanında uzak bir yere gidiyorum, okula gideceğim, işte orada yaşamaya çalışacağım, plan, program vesaire derken biraz araştırma yaptığım için ve bu araştırmanın eskiden ne kadar böyle bilgi yoksunluğu mu deriz? Yok yani internette bir Türk'ün gidip de bu denli bir açıklama yapıp okulda, sağ olsun Ayşe Hanım da yardımcı oldu tabii. Eskiden bu kadar kolay ulaşılmıyordu. Evet. 10 sene önce biri Japonca okuluna gidecek, böyle detaylı bir açıklama yapacak, kaç kişinin hayatı Evet. değişebilirdi değil mi? Pardon abi. Biz böyle konuşuyoruz abi. Çalışıyor. Süt getirdi abi. Hokkaido sütü mü? Hokkaido mu abi? Eskiden böyle bir şey olsa kaç kişinin hayatı değişebilirdi değil mi? Evet. Mesela şimdi ufak bir etkimiz olmuşsa ne güzel, ne mutlu bana. O yüzden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Teşvik verin, yorumları yazın, abone olun. Ben bu tarzda videolar yapacağım. Sizin söylediğiniz gibi işte keşke bir 10 sene önce, 20 sene önce böyle bilgiler verenler olsaydı da biz de gidebilseydik diyen insanlar da olmuş. 3 aylık gelin, burayı severseniz zaten daha sonra uzun dönem illaki gelmek istiyorsunuz. Çok fazla insan oluyor öyle. Bir geldim işte çok fazla ilgim yoktu Japonya'ya ama vize yokmuş diye geldim. 1-2 hafta kaldım. Çok sevdim, daha uzun dönem gitmek istiyorum diyen çok fazla insan var. Evet. O yüzden bir gelin görün yani. En azından hem vize istemiyorlar. Kolayca gelebiliyorsunuz. Türkiye pasaportuyla gidebileceğiniz ülkeler arasında en iyi seçeneklerden bir tanesi Japonya. Haliyle ben tavsiye ederim. Sadece dil okulu için söylemiyorum. Burada yaşayan bir Türk olarak da tavsiye ederim. Bugün bu videoda biraz daha konunun üzerine gideceğim bir yer, Ayşe Hanım'ın bu 8 sene içerisindeki, kendisi de uygun görürse tabii, biraz onun yaşamı, nasıl gelmiş, nasıl adapte olmuş, neler yaşamış, ağırlık olarak onlardan konuşacağız. Önceki videomuza, Ayşe Hanım'la olan videomuza bakabilirsiniz. Türk bir hanımefendinin 8 sene nasıl Japonya'da yaşadığını, neler çektiğini, iyi kötü her şeyi konuşabiliriz. Benim şurada dikkatimi çekti, bunu göstereceğim. 80 dakika bekleme süresi var diyor. Oo. Gördünüz mü köşede? Tabii bugün hafta sonu, Doğru, sizin de evet. bileceğiniz üzere hafta sonu Tokyo değil. Evet, hafta sonu Shinjuku'ya gelinmez zaten. Gelebiliyorsanız hafta içi gelin buralara. Bunu da ben olayını çözdüm. Bak şurada kombini var ya. Evet. Kombini de gidiyorsun 2 bardak çay kahve alıyor. Geliyorsun buranın önünde içiyorsun. Aynı. Havası, atmosferi önemli olan. Havası, atmosferi. Hemen burada bak Louis Vuitton'lar falan var. Gucci var. Hatta çılgınlık yapıp Gucci'nin Louis Vuitton'un önünde kahve bile içebilirler. Havalı hissetmek adına. Bu Shinjuku enteresan bir büyüklüğe sahip. Sadece dünyanın en büyük istasyonuna sahip diye düşünmeyin. A'dan Z'ye her bütçeye, her kesime uygun. Alışverişi, yeme içmesi, insanı vesaire aklınıza gelebilecek her türlü çeşitliğe, farklılığa sahip bir yer. Ben de diyorum ben burayı nereden at? Biz ileriden ortopedik bir yatak almıştık da oraya gelmiştim. Çok güzel bir para vermiştim. Hatırladım. Bu yolu gidene kadar düşünmüştüm çünkü. Acısı duruyor galiba hala. Pahalı Yatak oluyor çünkü sayesinde burada yataklar. durmuyor da madem çalışıyoruz, ediyoruz. Madem hani uyurken böyle rahat, güzel uyuyalım. Çok Çift önemli. böyle ortopedik ama üstünde ekstra bir şey var. Tam bilmiyorum o terimleri. Ne kadar para verdik? 300 bin yen. Oo. İşte siz düşünün buranın standartlarına göre. Bir asgari maaştan fazla. Genelde benim hayatım böyle. Bir kere alıyorum yatırımlık. Ondan sonra yokum, ortalıkta yokum. Dinlenemezseniz çalışamazsınız. Evet, o yüzden. Japonları biliyorsunuz böyle yer yatağı olayı var hala bizimki gibi. Evet. Özellikle küçük evlerde adamın bildiği şey yok yani. Yatağı yok. Sabah böyle kaldırıyor. Akşam kuruyor. Tık 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 tık. Böyle yaşayan Japonları da gördüm. Bilmiyorum böyle arkadaşınız. Öğrencilik hayatım öyle geçti. Sizin Ben öyle de. mi geçti? Öyle geçti. O zaman Öğrencilik demek fakirlik demek. Zorluk çekiyorsunuz, yapacak bir şey yok. Yer yatağında yattım ben de yaklaşık bir 3 sene kadar. Sonra ama şimdi artık çalışıyorum. Kendi paramı kazandığım için yatağım var evimde. ne güzel. Kendi ayakları üzerinde dünyanın öbür ucunda durmak. Peki en baştan başlayalım. Tabii.
Tabii. Ayşe Hanım, sizin Japonya serüveniniz nasıl başladı? Herhalde en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. O yüzden ezbere bir cevabım var buna. Ben lisedeyken dil sınıfındaydım. Dil eğitimi alıyordum. Tabii ki İngilizce ağırlıklı bir eğitimdi. İngilizceyi zaten öğrendim. Üniversitede başka bir dil öğreneyim kafasıyla aslında. Başka bir dil arayışına girmiştim. Birçok da dil araştırdım işte. Rusçası, Çincesi, neresi daha iyi olur, hangisi bana daha yakın gibi. Bu sene tam ne zamana tekabül ediyor? 2012. 2012'de. 2012 senesinde girdim üniversiteye. Japon kültürüne ilgim vardı zaten ama dili hakkında çok bir fikrim yoktu. Animeleri falan da hep izliyoruz yani. Altyazılı falan izliyoruz haliyle. Japonca, Türkçe birbirine dil bilgisayar açıdan çok benziyor. Dedim ki neden öğrenmeyeyim? Zaten kültürünü de seviyorum. Gideceksem de oraya gitmek isterim. Çince'ye de biraz baktım açık konuşmam gerekirse ama çok zor. O yüzden onu gözüm yemedi. Dedim ki Japonca'ya ağırlık vereyim. Kibar bir şekilde böyle anlatılıyor. Çok zor Çince ya. Öğrenenlere gerçekten önünde saygıyla eğiliyorum. Ben yapamadım. Hala da yapamıyorum. Üniversitede Japon Dili ve Edebiyatı yazdım. Ankara Üniversitesi'nde. Orada yaklaşık bir 3 yıl okuduktan sonra Büyükelçiliğin verdiği burslar var. Eğer değişim öğrencisi olarak Japonya'ya gitmek isterseniz belirli sınavlara giriyorsunuz, mülakatlara giriyorsunuz. Nikkensei diye geçiyor adı. O tarz bir bursa başvurdum. Hani çıkacağını da düşünmüyordum aslında. Çok fazla insan başvuruyor Bursun çünkü. adı? Nikkensei diye bir burs. Hala var mı onda? Var hala var. Buradaki Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bir burs aslında ve Japonya Büyükelçiliği destekli. Ankara'da başvurmuştum ben. Başvuru tam nasıl oluyor? Hemen oraya şey yaparsak. Arkadaki elçiliğe mi gidiyor? Büyükelçiliğe başvurdum. Ankara'daki evet. Büyükelçiliğe geliyor. Oradan ben buna başvuracağım diyorsunuz. Evet. Yeterli belgeleri verdikten sonra Evet. belli, ondan sonraki aşamaya geçiyor. Tabii yani not ortalamalarınıza bakıyorlar. Belli bir araştırma konusu seçmeniz gerekiyor o bursla gelebilmek için. Araştırma konunuzu yazmanız gerekiyor. Benim geldiğim bursta Japonca şartı da vardı. Japonca olarak yazdım. O makale gibi bir şey yazıyorsunuz daha doğrusu. Kompozisyon gibi bir şey yazıyorsunuz. Bunu araştırmak için Japonya'ya gitmek istiyorum. Bana destek olun diyorsunuz kısaca. O tarz bir bursa başvurdum. Şans diyorum ben. Tuttu yani. Aldım o burs. Emek vermişsiniz ya. Emeğin şansı olmaz. Ailem o kadar hani beni buraya tek başına gönderebilecek kadar maddi imkanı yoktu. O yüzden hani burs alamazsam gelemeyecektim. Gelemezsem de Japoncayı konuşabiliyor olmak zor Türkiye'de. Çünkü pratik yapabileceğiniz çok fazla imkanınız yok. Haliyle burs alınca üstüne atladım tabii ki. Güzel. Bir sene kadar bursla gelme imkanım oldu. Niigata Üniversitesi'nde değişim öğrenciliği Ha, siz ilk yaptım. oraya gittiniz. Evet. Nigata'ya. Karlı bir yer diye hatırlıyorum. Oralar Bayağı hep böyle karlı, soğuk bir yer. karlı. Ben de kışın gidip maymun mu vardı orada? Var evet. Maymun parkı vardı değil mi? Ya bunları bir türlü gidip şey yapamadım. Böyle şeyde dağın başında 10 senedir sıcak suyun içinde yüzüyor. Gittiniz mi oraya? Gittim. Çalışmaya gittim. Ya, maymunla. Oteller var, kayak merkezleri var. Öğrenci vizesiyle geldiğiniz zaman haftada 28 saate kadar çalışma hakkınız oluyor. Ama okulun uzun dönem tatil olduğu zamanlarda 40 saate kadar çalışabiliyorsunuz. Bu büyük bir şans tabii O ki. hala var mı onda? Hala var evet. Onu bence birçok burada çalışan 28 saati takılan insan biliyor mu? Bence bilmiyor. Ben de ilk Bilmiyor kez öğrendim. olabilirler, evet. Okul tatil dönemlerinde okuldan izin alıyorsunuz. 40 saate kadar çalışma hakkınız oluyor. Tabii ki bunlar kısa dönemler. Çünkü Japonya'da bizdeki gibi yaz tatili gibi böyle 3 ay 5 ay tatil yok maalesef. En fazla bir ay falan oluyor üniversitelerde de. O dönemlerde daha fazla kazanıp para biriktirebiliyorsunuz en azından. Ben de burada yüksek lisans yapmak istediğim için onun için para biriktiriyordum o dönem. Tatil dönemlerinde gidip 2 hafta, 3 hafta para biriktirip kenara güzel. koyuyordum. Nerede kalıyordunuz ilk geldiğiniz zaman? İlk geldiğim zaman üniversitenin yurdunda kalıyordum ben. Zaten yabancı öğrencilere O nasıl- tahsis edilmiş bir yurt vardı. Nasıl ayarlanıyordu o peki? Direkt okul ayarlıyor Okul onu. ayarlıyor. Sizin hiçbir şey yapmanıza Hiçbir şey gerek yok. Bir de burslu geldiğim için biraz şey gibi oluyor. Hiçbir şey karıştırmıyorlar size. Uçak biletinizi dahi onlar alıyor. Oo, Evet, Türk Hava Yolları'ndan aldılar. maşallah. Kendisi bir zor bir burs mudur? Yani herkesin alabileceği bir burs tipi mi yoksa çok böyle sıkıntılı bir şey mi? Yani Japonca bilmeniz gerekiyor. O yüzden aslında zor. Bunun bir de sayısal bölümler için olanları da var. Elçiliğin verdiği burslardan bakabilirler. Direkt elçiliğe de sorabilirler. Ben bursa başvurmak istiyorum, gitmek istiyorum şeklinde. Onlar yardımcı olurlar zaten ama Nikkensei biraz daha zaten Japon dili ve edebiyatı öğrencisi olan, zaten Japonca öğretmenliği öğrencisi olan insanların katıldığı bir burs. Çünkü dediğim gibi Japonca şartı arıyorlar. Güzel. Bu güzel bilgilerden sonra Milli Piyango'ya takıldı da kafam şöyle. Oynar mısınız loto? Yok oynamadım. Hiç Bir oynamadınız kere mı? oynadım sadece tutmadı bıraktım.
Bir kere mi oynadınız? O zaman oynayalım. Enteresan bir kanal Cemkun kanalı. Böyle okuldan, hayattan bahsederken bir anda Big 6 mı oynayalım Ayşe Hanım? Big 6 oynayalım. 6 tane siz yazın, 6 Tamam. tane de ben yazacağım. Tamam. Yayınlanırsa bilin ki bir şey çıkmadı. Yayınlanmazsa yok, hayal kurmak lazım. Ondan sonra bakacağız. Ben de oynadığımdan değil ama bazen çok büyük paralar geliyor burada. Dönebiliyor. Bazen böyle eşimle böyle kazı kazan oynuyoruz. At fil yakalamaya çalışıyoruz. Böyle 8.000 yen, 10.000 yen civarı. Arada böyle tutturmuştum var ama tavsiye etmem. Ben doldurdum. Mutar bu anları kaydedelim değil mi? Kaç milyon yen çıkmış. Şöyle bir anımız olsun. Şenol sıralı oynamış ya. Dur farklı oynayayım. 4, 5. Belki de milyonlar kazanacağınız o saniyeler. Ya bunu biraz zevkine oynamak lazım. Kolay gelsin. Hadi onegaishimasu. Şansımızı. Bunlara pas mı ödeme yapabiliyor muyduk ya? Suikale değil de. Suikale ödeme yapılıyormuş. Ne güzel. Buranın akbili bu. Para atıyorsunuz her yerde kullanıyorsunuz. Sizde fiziksel olarak mı var? Ben direkt telefona attım. Fizikseli nerede bilmiyorum. Gelenleri de gezdirdiğim için, rehberlik işi yaptığım için arada bunu alanlar oluyor. Bana veriyorlar sonra. Biraz da içinde para vardı giden abi sağ olsun. Kalator bir abiydi. Kendisine teşekkür ediyorum. Arigatou gozaimashita. Rehberlik de yapıyor musunuz? Rehberlik yapıyorum. Hazır para vermişken ben genelde para harcadığım şeylerden sonra işimi anlatıyorum ki o paranın böyle bir sirkülasyona girmesi lazım. Öncelikle şunu bir koyayım. Ayşe Hanım sizinki en başta mıydı? Ben bakayım. Tamam. Sizinki en baş, benimki ikinci. Zaten 2 tane oynamışız. Tamam. 3 dolar. Sizinki tutarsa artık Sizin olsun. sizin okula alacağım diyorum. Gelenleri gezdiriyorum ben burada. Japonya'nın bana şöyle bir artısı oldu sosyal medyanın. Şimdi ben bisikletle bir Japonya'yı gezdim. Baştan sona 30 kiloyla baştan sona böyle 3000 kilometre yol yaptım. Fakat bendeki temel çıkış noktası ben bu işin okulunu okudum. Turizm okudum. Bir de 10 seneye yakın otel tecrübem var. O yüzden hani temel sağlam bende. Sadece bir ülkeyi böyle de yaşayıp da ya da baştan sona gezip hani rehberlik yapmıyorum. Okulunu okudum. Övünmem lazım. 10 sene çalıştım otellerde. Tabii hakkınız. Kumburgaz'da daha da 4 sene teçhizatla okula gittim ya. Oo. Kumburgaz'da. Kumburgaz'ı bilir misiniz? Evet biliyorum. Gittiniz mi? Yani hiç gitmedim ama şeyi biliyorum. Bir- Turistik bir alan olduğunu biliyorum. Denize menize girmediniz değil mi Yok orada? hayır Hiç girmedim. Siz nerelisiniz? Güzel mi? Ben normalde küçüğüm Kütahya ama hiç gitmedim Kütahya'ya. Kütahya'ya gitmediniz. İzmir doğma büyüme İzmirliyim. İzmirli misiniz? Evet. Bu da kimle alakalı bir durumdu. Şu alttaki mail adresinden ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Beraber Japonya'yı, Tokyo'yu gezmek istiyorsanız. Gyoyan Park'a geldik. Bu sarışınlar burada. Benim bir başka teorim de Ayşe Hanım, bu sarışınlar dünyayı en çok gezen insanlar. Bilmiyorum Olabilir katılır gerçekten. mısınız? Paraları var çünkü. Paraları mı var? Ben biraz konudan konuya atlıyorum. Genelde önemli değil. böyle bir yaşantım var. Benim eşimle de konuşurken. Sushi üzerine konuşup bir anda Galatasaray'dan da muhabbet açılabiliyor. Zor biri olabilirim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Sohbet akışkan bir şey zaten. Aklınıza ne gelirse konuşalım. Ayşe Hanım'ı çok güzel bir parka getirdim. Gelmiş miydiniz Gyoyan Park'a? Birkaç kere geldim. Ben Japonya'nın Park ve Bahçeler Müdürüyüm bu arada. Çok seviyorum parkları, Müdür? bahçeleri. Nasıl müdür? Ya Fahri. Fahri. Fahri olarak. Fahri. Çok seviyorum. Her getirdiğim buraya ailemden ya da arkadaşlarımdan gelen olursa hep park dolaştırıyorum böyle yaşlı teyze gibi. Çok seviyorum Estağfurullah. doğayı. O yüzden Ama çok sevindim. Evet yani Japonya'nın o park anlayışı, park bahçe anlayışı biraz farklı. Evet. İnsanlar böyle piknik yapmaya geliyor. İçeride mesela botanik bahçesi var, bir özen var. Özellikle bu sonbahar ayında işte ağaçların göstereceğim şimdi. Bakar mısınız şuna? Sanat eseri gibi ya. Bu ağaçların yapraklarının değişmesine de bir isim veriyorlar ya. Japonca'nın bu şiirsel olaylarına bayılıyorum. Sonbaharda yaprakların renk değiştirmesine bir isim vermiş insanlar. O yaprakları görmeye gitme etkinliğinin de bir adı var. Böyle şeyleri öğrenince insan diyor ki iyi ki Japonca öğrenmişim, iyi ki gelmişim buraya. Buralarda detay o kadar fazla ki turistik olarak gelip inanılmaz bir tatil yapabilirsiniz ama bazı şeyleri bir süre sonra gördükten sonra diyorsun ki bu dünyadan dil gibi Japonya aslında. Bak görüntüye bakar mısınız? Bak sizi tam şöyle ortaya alayım. Japon kızı çekeceğimi sizi çekeyim. Gyoyan Park'a geldik. Parkın 500 yen bir ücreti var. Akbil'le de geçebiliyorsunuz. Öğrencilere 250 yenmiş, yaşlılara da. Ben para ödediğim şeyleri genelde kayıt altına alıyorum da. Şaka yapıyorum. 500 yen. Böyle bir parka göre inanılmaz bir sirkülasyon var burada. Evet. Ben direkt Türk kafası. Günde böyle 100 bin kişi gelir mi? Yok. Günde 10 bin kişi gelse 500 yenden Geliyordur bu arada. geliyordur değil mi? Şey de yapabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla.
Bilet aldıktan sonra çıkış yapıp tekrar gelebiliyorsunuz gün içinde. Allah Allah. Gün Burası içinde. öyle olması Öyle bir şey var. lazım. Gün içinde bir günlük veriyorlar zaten bileti. Bu da yeni para bu arada. Yeni hologramlı falan geldi. Arkada bize bakıyorlar. Hemen şöyle vereyim. Japonlar çok beğenmedi yeni paraları ama ben sevdim. Güzel, güzel. Yani bir park düşünün. QR kodla parka giriyorsunuz bilet üzerinde. Güzel bir memleket. Bir tane bileti size vereyim. Ana biz şeyi unuttuk. Neyi? İçecek bir şey almayı unuttuk. Ve makineler mı? var ama. Okey. Parka QR kodla giriyoruz. Şöyle bir çıtırdan bir göstereyim. Özellikle ilkbahar, sonbahar aylarında buraya gelmenizi tavsiye ederim. Japonlar genelde bu park bahçelerde gördüğünüz gibi böyle piknik Evet. havasında zamanlarını geçiriyorlar. Ayşe Hanım Niigata'ya gidin. Niigata'ya davet etti beni. Evet. Sake seviyorsanız sakesiyle meşhur. Sake, Pirinciyle meşhur. Sake sevilmez mi ya? İçer misiniz siz de sake? Sake beni çok vuruyor, o yüzden içemiyorum çok Ama fazla. alkolsüz düşük şey olanları da var Niigata. Ya Japonya'nın o içki konusu bebeğin tatlılığına bak. İnanılmaz bir seviyede kullandıkları içkiler, çıkardıkları içkiler. Ben biraz da Hokkaido oralara gittiğim için fazla içen biri değilim ama Sapporo'da müzeye gittim. Birası var. Bir oturdum 5 dakikada 3 bardak bira içtim. Enteresan bir şekilde büyülenmiş gibi oldum. İçki kültürleri de çok güzel. Ben seviyorum yani. İş arkadaşlarınızla falan sürekli içmeye gidiyorsunuz. Normal Japon arkadaşlarınızla da sürekli içmeye gidiyorsunuz. O zaman Ayşe Hanım'la iş hayatı üzerine biraz konuşalım. Şöyle yürürken yapabilirsiniz. Bu sizi takip ediyor. Tamam. Mesela yüz tanıma özelliği var. Mesela gidin sağa sola. Kameraya bakın nasıl Oo, oynuyor. evet gerçekten takip ediyorum. Böyle oynuyor. Teknolojiyle tanışıyorum şu an. Teknoloji inanılmaz bir şey ya. Şöyle piknik yapmaya gelen Japon kızlar, kadınlar var. O ne güzel. Bayağı özenmişler. Çay saati yapacaklar büyük ihtimalle. Kek falan koymalık şey getirmişler. Ne güzel. Fotoğraf çekecekler Gidip herhalde. oturasım var bir anda. Ne yaptın? Sakura diyesim var vallahi. İş hayatına gelelim. Şu görüntüye bak. İnanılmaz. İnsan bütün derdini, sıkıntısını unutur, yorgunluğunu atar burada Bir gerçekten. süreliğine de değil mi? Tokyo yaşantısı. Evet. O zaman sizinle Japonya'nın bence tek çözemediği sorun üzerine konuşalım. İş O zaman yaşantısı. nedir? Evet. Direkt Ayşe Hanım arkasını döndü. Böyle şeyler sormayın. Ya bu konu çok enteresan. Yani yabancı olup da hani iş yaşantısı Japonya'da kolay diyebilecek birini ben tanımıyorum. Aşırı bir para alması lazım. Evet. Bir şey olmaz. Ben zaten hani 3-5 milyon yen alıyorum diyebilecek bir düzeyde olması lazım. Bilmiyorum bizim böyle bir tanıdığınız var mı ama tek çözemedikleri konu bence bu. Ayşe Hanım 8 senedir burada. En başta yaşadığınız anlardan şimdiye kadar böyle gelecek olursak neler söylersiniz Japonya'daki iş yaşantı üzerine bilgi birikimlerinizi aklınıza gelen nasıl konuşmak istiyorsanız küfür de edebilirsiniz. Yok. Totalde söyleyecek olursam benim için güzel bir deneyim oldu. Çünkü ben biraz kendimi zorlamayı seven bir insanım. O yüzden zaten Japonya'ya taşınayım. Burada yüksek lisans yapayım. Burada iş bulayım diye sürekli didindim. Ve bir şeyleri zor yolundan yapmayı seviyorum. Genel olarak dediğim gibi söyleyecek olursam güzel bir deneyimdi. Tabii ki zorluklar yaşıyorsunuz. Tek başına başka bir ülkede yabancı olarak yaşamak zor bir şey. Oranın kültürünü bilmiyorsunuz, kurallarını bilmiyorsunuz. Ya ilk geldiğimde dilini biraz da olsa biliyordum en azından. Benim öyle bir artım vardı ama başka insanlar için dilini de bilmeden gelen çok fazla insan var ve Japonya'da dil bilmeden yaşamak inanılmaz zor. Onlar genelde belli bir seviyeye Japonca'ya gelene kadar size yabancı muamelesi yapıyorlar ve küçük hatalarınızı görmezden geliyorlar. Çok fazla düzeltmiyorlar sizi. Ama belli bir seviyenin üstüne çıktığınız zaman ne Japonsunuz ne yabancısınız artık onların gözünde. En ufak bir hata yaptığınız zaman hemen bozuyorlar sizi. Bu kadar iyi Japonca konuşuyorsun, bunu nasıl bilmezsin? Bu kültürel şeyleri nasıl öğrenmedin gibi davranıyorlar. İyi Japonca konuşmak da başa dert. Bazen zorlanabiliyorsunuz. Stresli bir durum bu aslında. Evet. Biraz da böyle kafaya takan biriyseniz gerçekten zor bir şey. Ama bir yerden sonra uyum sağladığınızda daha da stres biraz daha emiliyor. Ama özellikle Tokyo biraz Japonya'nın diğer şehirlerine göre tabii farklı bir iş yaşantısı var. Herkes işinde, gücünde. Mesela ben Osaka'ya gittim. Herkes biraz daha rahat. Evet. Daha rahat Japonlar. Çıkıyorsun Kyoto'ya gidiyorsun. Köylerine, dağlarına, Hokkaido'ya gidiyorsun. Daha rahatlar. Konuşmaya çalışıyorlar. Sadece Tokyo aslında Evet. farklı Japonya'nın diğer şehirlerine göre. İlk başta geldiğinizde nasıl zorluklar yaşadınız? Sadece iş yaşantısı değil tabii, Japonya'nın her şeyi böyle ama çok fazla bürokrasi var. Çok fazla belge, evrak hazırlamanız gerekiyor. Her şey için yazılı bir şey istiyorlar.
her şeyin yazılı olduğu böyle uzun uzun kağıtlar imzalamanız gerekiyor herhangi bir işe gireceğiniz zaman. Haliyle biraz yorucu bir süreç çünkü dile de çok hakim değilseniz, hakim olsanız dahi bürokratik bir dil kullandıkları için acaba ne demek istiyor? Bunu imzalayacağım ama hani sonra başıma dert açılmasın gibi şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor. O bayağı stresli bir süreçti. İşe girene kadar ki İlk başlarda değil mi? alanda. Çünkü Evet. belediyeye gidiyorsun, tek Evet. başınasın, bir kart çıkarılacak, bir şey yapılacak, faturanı nasıl ödeyeceksin vesaire nasıl yapacaksın. Biraz buraları seviyorsan tabii hani dil öğreniyorum diye şey yapabilirsin. Uğraşmak istiyorsun. O mesela kancısı şöyle yazılıyor, bu su faturası vesaire. Gerçi onlar basit. Kombinden bile ödeniyor. Evet artık her şey daha basit oldu. Ben ilk geldiğim zaman bu kadar değildi diyeceğim ama kırsal bir yerde yaşadığım için hem Niigata. çok az yabancı vardı benim yaşadığım yerde. O yüzden yabancıya da biraz böyle uzaylı muamelesi yapıyorlardı. Markette çocuklar böyle elleriyle beni gösterip annelerine anne bak yabancı falan diyorlardı. Ama sizde mesela o göz büyüklüğü, yüzün şekli bunların hep dikkatini Evet. çekiyor aslında. Diğerlerine göre bir tık daha farklı, daha çok ilgi duymalarını sağlıyorlar. Kızlarda, kadınlarda çok kolaylıkla biri gelip buralarda model olabilir mi? Evet. Ajansa gidip o şekilde dil öğrenmeden bile parayı kazanabilirsiniz. Yapanlar da var. Bir ara ben de heveslendim ama işten güçten olmadı. Bisiklette paket dağıtıyordum. Şimdi ne oldum? YouTuber yarı rehber oldum. İş çok. İş seçeneği biraz Evet. fazla buralarda. Şöyle devam edelim koyu balıklar. Koyu sazan balığı sever misiniz? Korkunçlar buradakiler çok büyük çünkü. Korkunç mu? Koyu balığı mı? Korkuyorsunuz bunlardan. Yok yani biraz çirkin değiller mi tipleri? Ay hanım hiç kendisini bozmuyor. Şeyleri daha güzel turuncu olanları. Renkli olanlar da tabii dediğiniz gibi güzel ama şunların görüntüsü mükemmel ya. Benim Japonya'da etkilendiğim birkaç hayvandan. Çok böyle Japon gibi gidiyorlar. Ağır ağır. Böyle ufak ufak kafasını çıkarıyor. Buradaki iş kurallarını bilmediğiniz zaman biraz ne yapsanız saygısızlık gibi oluyor. Haliyle her hareketinizi düşünerek yapmak zorunda kalıyorsunuz. O saygısızlık gitmiyor. Yani Evet. dediğiniz gibi ne yaparsan yap hani hiçbir zaman bir Japon olamayacağın için, onun gibi davranamayacağın için, yaşayamayacağın için bu hep olacak. Evet. Ana dili gibi Japonca konuşan da tanıyorum. İşte Evet. Türk olup da yabancı olup da yok ondan kaçamıyorsun. O Evet. yüzden biraz daha bunları profesyonel bir yaklaşımla halletmek en mantıklı olanı. Benim merak ettiğim şey Japonya'ya yeni gelmiş biri. İlk gelenlere gelmeden önce tavsiye edeceğiniz şey ne olur? Dili mi? Yani hiragana mı, katakana mı? Burada ilk başta zorluk çekmemeleri için ne öğrenmelerini tavsiye edersiniz? Yani en azından hiragana, katakana öğrenmelerini tavsiye ederim. Özellikle yazılı olarak. Onun dışında kanjileri tek başına öğrenmek biraz zor. Kanji de öğrenerek gelin diyemem. O kadar zamanınızı harcamayın. Daha acil ihtiyacınız olacak şeyler. Günlük konuşmayı biraz çat pat da olsa bilerek gelirseniz. En azından işte hasta oldum hastaneye gideceğim ama işte İngilizce bilen doktor bulmam lazım. Zor bir şey. Belediyeye gideceğim orada bir işim var. İngilizce bilen biri var mı yok mu? Arkadan biri geliyor. Bir şeyler söylemeye çalışıyor anlaşamıyorsunuz falan. Zor oluyor Japonca bilmezseniz. Günlük hayatta işinize yarayacak kelimeleri, cümleleri biraz öğrenirseniz, Evet. yazarsanız da telefonunuzda bile olabilir. Pratik olması adına ilk başlarda bunlara ezberlemek, Evet. öyle gelmek avantaj sağlayacaktır. Çünkü ilk geldiğinde böyle sudan çıkmış balığa dönebilirsiniz. Ayaklar böyle yere basmıyor olabilir. Evet. Kalabilir miyim, yaşayabilir miyim? Bana çok zor geldi, döneceğim. Oralardan da ben de çok geçtiğim için, arkadaşlarım da olduğu için bunun bir tık temelini böyle hafiften sağlama almak en güzel olanı. O tek de o enteresan bir kuş ya. Evet. Ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazsın. Biraz yakınlaştırmam lazım ama tam net gözükmüyor. iPhone olsa yakınlaşır da Japonların hobileri fazla ya. Geliyorlar böyle kara kalem, renkli pastel boyalarla buraların resmini falan çiziyorlar. Bak ablam eğilerek gitti. Kameranın önünü kapatmak istemiyorlar. Eğilme olayı bir hayli fazla. Rahatsız etmemek adına. Türkiye'de geçerli olan kuralların, ahlak anlayışının, toplumda yazılı olmayan kuralların neredeyse hiçbiri burada geçerli değil. O yüzden her şeyi sil baştan öğreneceğinizi göze alarak gelmeniz lazım. Birçok şeyi bilmeyeceksiniz. Yani Türkiye'de ilkokul öğrencisiyken neyi ne kadar biliyorduysanız buraya geldiğinizde de oradan başlayacaksınız maalesef. Sıfırdan. Yaşınız kaç olursa olsun. İnsanlar ne yapıyor ona bakıp onları taklit etmek daha bence akıllıca bir davranış olur. Bunun kuralı böyledir zaten deyip bildiğinizi varsaymaktansa ben hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Onlar ne yapıyor bir bakayım ondan sonra onları taklit edeyim. Daha en azından sancısız bir süreç geçirmenizi sağlar. Evet, güzel bir noktaya parmak bastı Ayşe Hanım. Ayağı ayak değil böyle upuzun
Böyle kamburu mu çıkmış, dertli bir hali mi var? Önüne sake koysan içecek bir halde. Bunlara momici diyorlar. Akça ağacı inanılmaz bir. Bu arkadakiler model mi ya? Onlar ne öyle? Javier Bardem'e benziyor. Eskiden böyle saçını şey yapardı. Sarıya boyardı. Galatasaray'da da bir futbolcu vardı. Konuyla alakası Ayşe Hanım da büyük ihtimal bilmeyecektir ama Javier'di. Bizim eski defans oyuncusu. Ben bir dönem Galatasaray'ın altyapısında oynadım da arada böyle Öyle mi? bilgiler veriyorum. O yüzden Galatasaray seviyorsunuz. Evet, eşimi de Galatasaray'da yaptım. Tek söylediği güzel Türkçe bir Allah, ya Rabbim Galatasaray. O kadar çok kullandınız demek ki. Bu işleme çok güzel bir işlem. İnsanın hayatını çok güzel kolaylaştırıyor. Şimdiki yaşantısına dönelim. Siz evli değilsiniz. Tek başınıza Evet. yaşıyorsunuz. Japon erkekleri, ilişkiler vesaire görüşleriniz nelerdir şimdiye kadar Japonya yaşantınızda? Konuşmak isterseniz. Japon erkekleri yılan gibidir. Allah belasını versin de olabilir. Hepsi şeker gibi de olabilir. Nasıl konuşmak istiyorsanız. Ya yok. İlişkiler üzerine diyeyim tabii. kısacası. Sadece aşk ilişkileri değil, arkadaşlık ilişkilerinde de verebileceğim bir tavsiye bu. Bir Japonla eğer yakın olmak istiyorsanız, bir yabancı olarak yakın olabileceğiniz Japonlar daha ziyade yurt dışı görmüş Japonlar oluyor. Benim en azından tecrübem bu yönde oldu. Daha önce hiç yurt dışına gitmemiş, hani bir iki günde olsa hiç yurt dışını görmemiş Japonlarla ben arkadaş olamadım. Gönül ilişkisini kurmak bir yana dursun. Çünkü hem farklı kültürlerden bir haber olabiliyorlar. Çünkü Japonya'nın çok büyük bir kısmı %100 Japon. Fazla yabancı sadece turist olarak geliyor. Onlarla da görürseniz görürsünüz. Konuşmak zorunda değilsiniz sonuçta. Çok bilmeyebiliyorlar. Yabancı kültür nedir? Onlar bizden farklı mı? Benim genelde daha yakın arkadaş olabildiğim, daha yakın ilişkiler kurabildiğim insanlar en azından bir hafta, 2 hafta, çoğunlukla bir yıldan uzun süre yurt dışı tecrübesi olan, yabancı dile, yabancı ülkelere ilgisi olan Japonlar oldu. Öyle olduğu zaman hani size ve kültürünüze de ilgi duydukları için karşılıklı bir iletişim, bir alışveriş yapabiliyorsunuz. Organik. Şuradan abi geçelim pardon. Silmesen. Ağacı Japon'a göre yapmışlar bak. Şunu göstereyim hemen geleceğim bak. Şöyle ağaç. Bu ilişki olayı hani sizin bahsettiğinize ek olarak tabii organik bir şey çıkmıyor ya ortaya. Evet. Güzel bir yere parmak bastınız. Ben hep buraya gelecek olan öğrencilere de söylüyorum. Türkiye'deki gibi bir arkadaşlık ilişkisi istiyorsanız Japonya çok yanlış bir ülke. Çünkü burada arkadaşlık kavramları bizdekinden çok farklı. Kendi aileleriyle bile Türkiye'deki kadar yakın ilişki kurmuyorlar zaten. Bırakın sizinle öyle bir arkadaşlık ilişkisi kursunlar. Saygı çerçevesi içerisinde ne kadar yakın olursanız olun o çizgiyi bozmadan kalmanız gerekebiliyor. Tabii ki uzun yıllardan sonra Türkiye'deki gibi arkadaşlıklarda bulursunuz, bulamazsınız diyemem. Biraz zor bir süreç. Size ısınmaları ve güvenmeleri biraz zaman alıyor Türkiye'dekinden ziyade. Çünkü yani Türk biriyle karşılaştığınızda 1-2 günde bile samimi olursunuz hemen. 40 yıllık arkadaş gibi olursunuz. Burada o çok fazla yok. O yüzden öyle bir beklentiyle gelirseniz biraz zorlanabilirsiniz. Evet, arkadaşlık ilişki üzerine güzel bir açıklama örnek olmuş oldu. Daha da çeşitlendirilebilir. Hani komşuluk ilişkileri Evet. yok. Amcama gidip birkaç hafta kalabilirim ama bir Japon'un amcasına gidip de birkaç hafta kalması hayal edemiyorum, öyle bir Japon büyük ihtimal çok azdır. Bu tarz şeyler örneklendirilebilir. Bir Japon erkeğiyle evlenmek ister misiniz diye bir topu atayım size, güzel bir soru. Ya şey gibi değil, Japon olsun, Türk olsun gibi değil. Sonuçta iyi erkek Japonya'da da var, Türkiye'de de var. Nasıl birini bulduğunuza bağlı. Politik konuşuyorum biraz ama. Ya onu anladım. Yani Japonların da iyisi var, kötüsü var. Kendinize uygun birini bulursanız milliyeti benim için çok önemli değil. Onu Anlaşmak söyleyebilirim. önemli Evet, evet. burada. Hangi milletten olursa ol, anlaşabiliyorsan kaçırma derim. Özellikle şu dünya düzeninde ortalığın ayıptır söylemesi bombok bir yere dönmüş olduğu dünya düzeninde anlaşabildiğiniz birini bulursanız bence çok fazla, bizim oralarda bir tabir var. Görünen köy uzakta değildir diye. Kılavuz istemez değil miydi? Görünen köy kılavuz mu istemezdi? Evet. Öyle bir şey. Yani çok uzakta aramayın. Kaybolmamış eşek. Hı. Dur. Ama neydi onun doğrusu? Bilmiyorum. Güzel bir Japonca atasözü biliyor musunuz? Mesela söyleyeyim Sakura size. seninle şu yılanlı dağa çıktığımız o gün. Gerçi bunlarda şiir çok fazla. Ben müzede yeri gelmişken söyleyeyim. Ueno'daki Tokyo Ulusal Müzesi'ne gidin. İnanılmaz bir çeşitlilik var. Görülmesi gereken yerlerde. Orada eski dönemlerde yazılan böyle şiirler var. Böyle kağıtlara parşömen mi diyorlardı. Böyle yazmışlar. Gün büyük kağıtlara böyle birkaç satır bir şey yazmışlar. Japonlarda bu şiir üzerine yapılan düşünce bir hayli zaman harcama, emek bir hayli fazla. Evet, her şey çok estetik. Evet, şimdi Ayşe Hanım'dan güzel bir Japonca atasözü bekliyoruz. Ne söyleyeyim, şu an aklıma da hiçbir şey gelmiyor ama şey gibi bir atasözleri var.
Sarımo Kikara Ochiru olması lazım. Maymunlar da ağaçtan düşer. Yani bir şeyde ne kadar iyi olduğunuz fark etmez. Dikkatsiz olursanız başarısızlığa uğrayabilirsiniz tarzı bir sonuç çıkıyor sanırım. Çok emin olmamakla beraber Sarımo Kikara Ochiru. Saru maymundu. Evet. Yayıncı abimiz vardı Elren diye. Onun oynadığı bir oyun vardı da. Orada karakterin adı Saru, hep oradan hatırlıyorum maymun diye. Abi şunlar çok enteresan ya, manken gibidir. Çok havalılar gerçekten. Böyle şurada çok güzel bir çardak gibi bir yer var. Çinli abi bize bakıyor. Bunu da Çinlileri yaptı ya kamerayı. Böyle bir mağrur bir duruşu var, daha biz yaptık diye. Güldü. Eğer burada bir Japon firmasında çalışmak istiyorsanız en azından sizden başka yabancıların da çalıştığı bir firmada çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü ilk yabancı siz olursanız inanılmaz zorlanırsınız. Hem vize işlemlerini yaparken acemi olacakları için firmanız vizenizin çıkmama ihtimali olabilir. Zaten sizden başka çalışan yabancılar varsa yabancılarla çalışmaya alışkın Japonlar olacakları için daha anlayışlı davranıyorlar. Özellikle kendi tecrübemden yola çıkarak söyleyecek olursam ben bir Japonca dil okulunda çalıştığım için çok fazla yabancı zaten çalışan vardı başka ülkelerden. Haliyle ufak yanlışlarınızı görmezden gelmeleri çok kolay oluyor. Nasılsa yabancı, bunu bilmiyor. O yabancı zaten, ondan bunu istemesek daha iyi olur tarzında daha düşünceli davranabiliyorlar. Buradaki yabancılara nazaran çalışma tecrübem o kadar da sancılı geçmedi. Çünkü zaten alışkınlardı. Zaten takımımdaki insanların 2/3'ü falan yabancı. Öyle olunca Japonlar azınlıkta gibi oluyor. Hiç kültürü bilmiyorum, hiç dili bilmiyorum, hiçbir şey bilmeden gelip sadece para kazanmak istiyorum, Türkiye'den çıkayım gibi bir düşünceniz varsa onun için doğru ülke bence Japonya değil. Onu biraz daha çeşitlendirin. Belki yanlış anlayanlar olabilir. Hani elimde belli miktar para var. Gelip orada para kazanabilir miyim? Bir şekilde iş yapabilir miyim? De gelebilir. Tam netleşmesi adına sorunun cevabını öyle çeşitlendirebilirim. Aslında belli miktar parayla eğer biraz Japonları anlamak lazım. Biraz onlara göre biraz iş, business hayatı kurmak lazım. Ben öyle bir kıyıdan döndüm. Öyle bir kafe restoran olayım vardı. Avrupa'daki bazı şeyleri bunlara uyarlayacaktım. Çok güzel bir sokak arasında yer planımız vardı. Aylık 1 milyon yen kirası vardı. Ertesi gün gittim, book off yapmışlardı. Gördüğüm her gün, yani her gün gitsem her gün küfrederim. Yani insan, müşteri görmüyorum içinde. Böyle güzel bir düşünce vardı ki kendime. 1 milyon yen aylık kirası, 2-3 kişi de çalışacak. Böyle fırın, 7/24 işleyecek, restoran, kafe tarzında bir yerde. Belli bir miktar parayla aslında güzel bir yaşantı ilerisi için kurulabilir. Dediğiniz de doğru. Bu dediğim biraz farklı. Hani bir süre gelip burayı anladıktan sonra tabii bu aşamaya geçiliyor. Şey değil yani, para kazanırsınız bu arada. Sonuçta fırsat her ülkelerde var. Japonya'da da çok fazla fırsat var. Para kazanırsınız. Ama sadece onun için gelirseniz çok zorlanırsınız. Çünkü Japonya biraz zor bir ülke. Yani hem kültürüne çok iyi adapte olmanız lazım, hem diline biraz hakim olmanız lazım. Özellikle de burada bir iş yapmayı düşünüyorsanız bürokrasi maalesef biraz uzun bir süreç. Belgelerle çok fazla uğraşmanız gerekiyor. Haliyle sadece para kazanmaksa motivasyonunuz, kazanırsınız ama mutsuz olma ihtimaliniz de var. Onu da göze alarak gelmek lazım. Çünkü Türkiye'den çok farklı. O yüzden. Ya bu örnekler biraz tabii insanın ne yaşadığı, hangi ruh halinde buralara geldiği, beklentisiyle de alakalı olabildiği için olabildiğince gelin, zevkini çıkarın, bu kültürün içerisinde güzelce kötü şeyler bile yaşasanız bir yandan böyle iyi yönden tarafından bakmaya çalışın. Ben aslında öyle yapıyorum çoğu zamanda. Rahatlatıyor. Biraz buraya adapte olmak lazım. Hala mesela daha yeni ben çiğ balık yiyebiliyorum. Daha yeni alıştım ama hepsini yiyemiyorum. Tadını anlıyor musunuz? Çok çiğ balıklar var. Ben bunu Hokkaido'da 1-2 kere denedim. Orası çünkü meşhur zaten. yenilecek yiyeceksen çiğ balığı orada yiyeceksin. Kuşro'ya falan gittim, birkaç dolara aynı balığı burada ye, bir de birkaç dolara orada ye. Dersin ki ben Kuşro'da yaşamak istiyorum. İnanılmaz bir yer. Yani böyle bir tazelik hayalim orada yaşamak. İyi yanları, kötü yanları olabildiğince belli bir süre, uzun bir süre burada yaşamış biri olarak hem Ayşe Hanım hem ben açıklamaya çalıştık. Şimdi farklı bir konu üzerine gelelim. Tam böyle 180 derece değiştireceğim muhabbeti. Anime kızları gerçek mi sizce? Bence değil. Yani özellikle bazen öğrenciler şey yapabiliyorlar. Hani anime, manga izleyerek kültüre çok hakim olarak geliyorlar. Ve burada da sanırım öyle bir dünya görmeyi bekliyorlar ama değil maalesef. Yok öyle bir dünya Gerçek yani. olmayan bir yaşantı, Evet. organik olmayan bir yaşantı sizi bir yere kadar götürür. Ondan sonrası hep böyle psikolojik sıkıntı, mıkıntı olabildiğince böyle doğal yaşamaya çalışın.
Şinto dinine dönün diye bağlıyormuşum böyle değil mi? Doğanın içerisinde Meijin'in oralarda bir ev bulun. Okul yaşantısına dönelim, eğitim, öğretim yaşantısına dönelim. Ayşe Hanım tam bu işin merkezinde, ana yerinde çalıştığı için. İnternette tabii ki buraya gelmiş ve dil okulu sürecini, üniversite ve iş hayatı sürecini geçirmiş insanlara akıl danışın. O ne yaşadıysa ben de %100 onu yaşayacağım. Ne söylediyse doğru gibi düşünmeyin. Çünkü herkesin belgeleri ve şartları farklı. Bir kişi mesela gelirken ben şu belgeyi hazırladım, vizem çıktı der. Siz aynı belgeyi verirseniz çıkmayabilir. Fikir olarak alın ama benimki de tamamen böyle olacak gibi bir yanılgıya düşmeyin. Ya okullar ve vize danışmanları bu için var zaten. Bu iş için var. İnternette gelen insanların tecrübesi bir kişiye dayanıyor. Kendilerine dayanıyor. Ama ben size bilgi verirken bir kişiye dayanarak söylemiyorum. Okuldaki bütün öğrencileri, şimdiye Anladım. kadar vize danışmanlığı yaptığım herkesin ortalamasını alarak söylüyorum. O öyle dedi, bu böyle dedi gibi bilgi kirliliği internet olunca tabii ki illaki oluyor. Bu demek değildir ki internette yazan her şey yalan. Herkes kendi tecrübesini söylüyor. Size uymayabilir. Onu söyleyeyim sadece. Biraz dertli gibisiniz bu konuda sanki. Ya- Ayşe Hanım yavaş yavaş videonun sonuna doğru ya arkadaş o gün de şöyle bir şey yaşadık deyip. Özellikle Türkiye'den gelen arkadaşlar için burada Türk insan var yani bayağı, özellikle Tokyo'da çok fazla Türk Ne var. gibi bir sorun çıkıyor? Tam genel herhalde Türklerle alakalı bir şeyler olmuş anladığım kadarıyla. Nasıl bir sorun çıkıyor? Öyle sorun olarak söylemeyeyim tabii ki ama şey var, hani dediğim gibi internette gördükleri şeyleri %100 doğru olarak alıp o insan öyle yapmış ben de böyle yapmak istiyorum dediklerinde ben eğer o öyle olmuyor dersem biraz şey yapabiliyorlar. Neden olmuyor? Şu anda vizenin çıkmama olasılığı ne kadar? Öncelikle vize çıkma oranından bahsedecek olursam Türkiye için şu anda oranlar çok iyi. Bizim okulumuza her dönem yaklaşık olarak son zamanlarda özellikle 30-40 kadar başvuru alıyoruz. Türkiye'den gelen öğrencilerden sadece. Son bir yılda yapılan başvurulardan sadece bir tanesi reddedildi Türkiye'den başvuran Onun öğrencilerden. sebebi nedir? Merak ettim. Şu, daha önce başka bir vizeye başvurmuş Japonya'da. Ne bize söyledi, bize söylemediği için biz de göçmenlik bürosuna bildiremedik haliyle. Bu tarz bilgileri saklamak çok no burada. Reddetmiş. Evet. Reddedilmiş. Üzerine bir de böyle kısa bir Evet. sürede mi bu oluyor? Aradan birkaç yıl geçmiş, büyük ihtimalle kaydı olmayacağını düşündü ama Japonya her şeyin kaydını tutuyor arkadaşlar. O yüzden bilgi saklayamazsınız burada. Her şeyi açık elle oynamak daha iyi çünkü aynı şekilde vizesi reddedilmiş başka öğrencilerin vize başvurusunu kabul ettirdiğimiz oldu. Açıkladığınız zaman ve buna kanıt sunduğunuz zaman kabul edebiliyorlar. Anladım. Ama bilgi saklamaya çalışırsanız bu sefer şey gibi oluyor, yani göçmenlik bürosu bunu sakladıysa başka neleri saklamış olabilir? Anladım. Güvenilirliğiniz Anladım. direkt gidiyor. Bu tabii hani 10 kişide birisi Evet. için olduğu için bu da güzel bir örnek olmuş Evet. oldu. Hani yapılmayan bir şey üzerinden de doğruyu anlayabiliriz. Bir yıllık okul masrafı artı bir yıllık yaşam masrafı toplamda aşağı yukarı 10.000 dolar ve üzeri bir miktara denk geliyor. O kadar birikim varsa bankada genelde vize için çok sıkıntı çıkarmıyorlar. Ama tam ona lafınızı kestim. Tam da ona bakmıyorlar değil mi? Evet. Özellikle tam ona bakmıyorlar. Sadece para değil, yani yıllık gelir de önemli, sizin şimdiye kadar hangi işlerde çalıştığınız, CV'niz çok önemli, buraya neden gelmek istiyorsunuz o da önemli. Bir tek şeye bakmıyorlar. A101'de çalışmış ya da bir otelde çalışmış. Gerçekten onu anlayıp mı hesap ediyorlar yoksa burada para var oradaki tam kriter tam kafamda canlandırmak için soruyorum. CV açısından konuşacak olursam Japonya'da siz de biliyorsunuzdur. Burada iş arama kültürü biraz değişik Türkiye'den. Türkiye'de daha ziyade üniversiteden veya liseden mezun olunca iş aramaya başlarsınız. Birkaç ay sonra işi bulursunuz, sonra çalışmaya başlarsınız. Burada öyle değil. Mezun olmadan bir sene önce işi buluyorlar. Arada hiç boşluk olmuyor genelde Japonların CV'sinde. Eğer boşluk varsa bu bir soruna işaret gibi oluyor. Yani neden işe almamışlar bu insanı gibi düşünebiliyorlar. Eğer CV'nizde 6 aydan uzun süre çalışmadığınız dönem varsa mesela bir soru işareti oluşuyor kafalarında. Haliyle bunları hep açıklayarak başvuru yapmanız lazım. O zaman bunlar kritik. Bunlar ince Japon işi, küçük detaylar, güzel detaylar. Bak bu aralık bunu ben de bilmiyordum. Kanıtlama nasıl kanıtlayacak? Nasıl anlayacaklar ya da bunun doğru olup olmadığını? SGK dökümü alıyoruz. Ha, ona Onun da dışında bakıyorlar. tabii yani mesela Vay kursa anasını. gittiyseniz, İngilizce kursuna gittim, atıyorum meslek edindirme kursuna gittim. Onun belgesini Bir gösterebilirsiniz. de bunlar hepsi Japonca olacak değil mi? Yok hayır, Olmuyor Türkçe mu? verdikleri zaman ben çeviri yapıyorum. Herhangi bir sorun yok orada. SGK dökümünü Japonca mı çeviriyorsunuz? Şöyle, isterlerse verdiğimiz için bu dokümanları, istemezlerse vermiyoruz. O yüzden istek gelirse ben çeviriyorum Japonca'ya. Siz o zaman bayağı
biraz uğraşıyorsunuz o çevirmelerle falan. Yeter ki insanlara vize çıksın. Ben onunla uğraştığım için zaten işimiz bu yani. Çevireceğiz. Yapacak bir şey yok. İşiniz doğru. Kaç kişi şu anda Türk okulda? Tokyo için söyleyecek olursam 100 kişiye yaklaştı. 100 mü? Evet. 100. Bir dakika. Hesap makinesine bir şey baktım da 2018 miydi? 19 muydu? 100'ü duyunca unuttum. Benle birlikte bir tane Türk vardı. Evet. O günden bugüne 6 senede 100 tane Türk Human Akademi'ye gelmiş. Tekel gibi bir şeysiniz aslında. Herhangi bir Japonca okulunda bilmiyorum bu şekilde hizmet veren var mı ama tabii önemli. Çünkü dil bilmeden bazı şeyleri halledebilmek, senin yerine varsa bazılarının halledebilmesi güzel. Her şeyden böyle ufak ufak anlatmaya çalışıyoruz. Biraz da derdim o bu videoda. Çünkü biliyorsunuz hani Türkiye'de böyle bir ekonomik zorluk var. İnsanlar özellikle gençler Türkiye'nin bir ucunda bu videoyu izleyip de dünyanın öbür ucunda da böyle bir şey var. Olabilir, yapılabilir. Türkler gidiyor, onlar yapmış. Ben niye yapamayayım diye böyle bir geleceğini değiştirme arayışına girebilirler. Yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Rengi çok güzelmiş. Bir de suya da yansıyor ya. Herkes fotoğraf çekiliyor. İnsanın önünde. gelesi geliyor değil mi? Evet. Ulan Japonya'ya gelesim değil. Sonra uçak biletlerine bir bakıyorsun. Çin aktarmalı 20-30 bin lira. O kadar pahalı mı? Vallahi aşağı yukarı öyle bir şey olması lazım. En ucuz da Çin sanırım. Evet. Çin'le ilgili son zamanlarda şöyle bir sıkıntı duydum. Onu şöyle anlatayım. Tabii o bagaj muhabbetleri var. Bazı şeyleri bagajınızda istemiyorlar. O biraz elektronikle alakalı. Onu iyice bir araştırın. Son zamanlarda kulağıma geldi. Uçuşları iptal olan seferler de var. O Chinese Southern Airlines neydi işte onlardan. Birkaç tane böyle rehberliğini yapacağım kişiler böyle mesaj attı. Uçuşumuz ertelendi, iptal oldu. Daha öne alacağız vesaire. Böyle şeyler de var. Onlara dikkat edin. Kulağıma geliyor son zamanlarda. Ucuz etin yahnisi yavan olur evet. Ucuz da sayılmaz aslında. Çin yani biliyorsunuz milyar insan yaşıyor. Bana da vize vermediler. Bu içimde bir yere bunu ayrı söyleyeceğim. Çin konsolosluğuna gittim. Pasaportu verdim. Dedim herhalde verecekler. Bir sonraki gün aradılar beni. Durumu anlattılar. Devlet onaylı acentadan, belediyeden onaylı o kağıdı getireceksin. Davet mektubunu hiçbir şekilde uçak biletini de almasan olur. Seçtiğin tarihlere tık vizeni vereceğiz dediler. Adamın şirketi var 6 ayda vize alıyor. O konular biraz zor, yoruldum. Yokuş mu çıktık? Ben niye yoruldum bu kadar ya? Aha, küçük Pocari. Japonya'da milyon tane bulunan Jido Hanbaiki'lerden ne güzel bir görüntü var ya. Kapağı falan koyarsınız aralara, serpiştirirsiniz. Kapağı koyarım ya maşallah ya. Ne güzel bir hafta sonu aktivitesi bu ablam. Çocukları da çekin, yuvarlanıyorlar. Çocuklar mı? Çocukları biliyorsunuz, çocuklar burada en çekilmeyecek insan sınıfına girdiği için. Doğru. Benim bir görüşüm var bunlarla ilgili. Bu kadar kendilerini kapatıp sansür uygulayıp bu kadar kendilerini açan bir millet bence yok. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Açmak konusunda nasıl? Ne kastediyorsunuz? Yani bu sansür olayı haberlerde bile hani görüyorsunuz ya her yer mozaikli filan. Gece hayatı. Mesela Amerika'dan sonra mesela işte o erotik film sektörü ikinci sırada. Herkesin böyle bir kısa yoldan para kazanma olayı, onsenler çıplak girme muhabbetleri filan. Ben hala alışamadım. Bazı şeyleri de böyle görüp onsen olayı bende Sendai'den sonra yok mesela. 4 senedir onsene giremiyorum. Çok güzel aslında. Çok mu güzel? Ben seviyorum. 20 tane çıplak Japon erkeğini gördükten sonra hiç güzel olmuyor. O yüzden artık böyle bağ bahçeye, botanik yerine geliyorum. Ama çok insanı dinlendiriyor gerçekten. O kadar bir de mineralli falan sular da oluyor. Doğal kaplıca gibi olan yerler de var. Ona lafım yok. Niye herkes ayıptır söylemesi anadan üreyen giriyor? Kültür öyle. Kültür niye sansürleri uyguluyorlar? Arada bağlantıyı kuramıyorum. Orada burada sansürler bir hayli fazla. Peder Bey bana para verecekti ya. Gel düşün Japonya yani. Beni 10 sene götürüp soymak için. O öyle bir şey varmış gerçekten. Bir tane öğrencimiz Japon biriyle evlendi. Yine onun da kayınbabası ve kayınbiraderi. Gel 10 sene gidelim falan demişler. Yok demiş ben gelemem. Bir daha aykırı öyle şeyler yok bizde. İşte o anlatmaya çalıştığım o kendini bu kadar açıp kendini bu kadar kapatan yer bende buna örnek aslında.
Yani yine az önceki konuya gelecek ama herkes birbirine saygılı olunca şeyden korkuları çok fazla olmuyor. Ben burada çıplam ama biri beni çeker de bir yere koyar mı falan gibi. Çekip nasıl bir yere koyabilirim şimdi? İçeri zaten telefon Ya sokmak tamam, yasak. kimse kimseyle ilgilenmiyor da erotik film sektörü falan arada şeyi kuramıyorum. İnanılmaz bir sirkülasyon, akış var orada. Uçlarda yaşayan millet, anlatmaya çalıştım Evet. o uç mevzusu aslında. Belki bu kadar çok kendilerini sıktıkları için de biraz başka yerlerden açıyor olabilirler. Özellikle bir ilişki yaşayacaksanız çok iyi seçmekte fayda var. Kültür olarak çok farklı olduğumuz için onlar için normal olabiliyor ama sizin için taciz olabiliyor. Bizim gibi düşünmüyorlar ya. Evet. O ilişki mevzusu, bunu söylemem lazım. Adam evleniyor, çoluk çocuğu var, gidiyor, örnek veriyorum. Aşağıda kusura bakmayın ama bunu söylemem lazım. Adam genel eve gidiyor mesela. 10 tane Japon kadınını alıyorlar, koyuyorlar. Yani 5 böyle yarısından çoğu aldatmış sayılmaz. Beni aldatma o kategoriye koymuyor. Okey, tamam gitsin diyor. Böyle özellikle bir arayışa giriyorsa kız arkadaş vesaire aldatmış sayılır. Bu kafalar onlarda farklı çalışıyor. Bu konulara farklı bakıyorlar. Benim de söyleyeceğim şey, iyi bir insana denk gelmek bu dünya düzeninde zor. Bulursanız hayatınızı sürdür... O ne lan? Ablam pardon. Pardon ablam. Güvenlik konusunda Çok Japonya iyiler. 10 numara bir Evet. yer. Bir de burada yaşıyorsunuz, gecenin bir vakti çıkıyorsunuz rahat bir şekilde. Siz Evet. daha iyi anlatırsınız. Yani- Sorun yaşadınız mı mesela şu zamana kadar? Hiçbir şey yaşamadım şimdiye kadar. Genel olarak da söyleyebileceğim, Japonya'nın tabii ki daha görece tehlikeli yerleri vardır. Her şehrinde, her ülkede olduğu gibi. Ama normal yerlerde ya gece 3'te 4'te ben kadın olarak sokağa çıktığım zaman arkamdan biri geliyor mu, elimi telefonumda hazır tutayım, elime anahtarımı alsam falan gibi hiç öyle şeyler yaşamıyorum. Şu ana kadar yaşamadım O yani. korku yok değil mi? Evet, yok. Daha rahat. Annem geldi geçen yaz mesela. Buraya gelene kadar hep şeydi. Orada tek başınasın, kadınsın, tek başına yaşıyorsun, evde bir şey olsa ne yapacağız, Japonya çok uzak falan gibi sürekli böyle korkuyordu. Buraya gelip 3 ay kaldıktan sonra şey dedi, gelme. Orada kal. Orası güzel, güvenli. Orada kal. Ben istemiyorum artık. Ben özlerim ama sen iyi ol dedi. Bir anne tabii. Kısmetse ben de anam babam buraya getirip bu dünya gözüyle görmelerini istiyorum ya. Burası da annemin favori mekanıydı bu arada. Bura güzel olur da gelirseniz Shinjuku Park'a, botanik bahçesine girin. Ücretsiz bir yer. Bu ablam geldiğimizden beri sürekli bir şeyleri çekiyor. Çiçekleri işte belli bir yaş grubundaki kadınlar çok seviyorlar bu tarz şeyleri. Hobiler bunlarda bir ayrı fazla ya. Evet. Tabii refah seviyesi biraz yukarıda olduğu için bir şeye ulaşım, alım bir hayli fazla. Var mı sizin Japonya'da hobileriniz? Parkları, bahçeleri gezmeyi çok seviyorum dediğim gibi. Bir yere geziye falan gittiğim zaman ilk görmek istediğim yerler hep böyle parkları ve bahçeleridir. Onun dışında boyama yapıyorum biraz. Dil öğreniyorum hobi olarak. Korece öğreniyorum. 5 yıldır falan öğrenemedim hala. Öyle o tarz şeyler yapıyorum. Japonya'da benim eşim de biraz Korece okuluna gitmiş, biraz hakim. Burada olanlar bir oraya duyuyor, Evet. ilgi duyuyor. Onlar da buraya ilgi duyuyor. Arada güzel bir bağlantı var aslında Kore ile burası arasında. Gerçi en son darbe falan yapıldı ama Biraz şu an karışık durumlar evet ama her yer karışık, evet. benim yüksek lisans yaparken Koreli arkadaşlarım vardı aynı üniversiteye gelen. Biraz benziyorlar Koreliler bize. Mesafe, o duvar, o ilişkilerin zorluğu Kore'de hiç yok. Koreliler biraz Türk gibi. Tanışıyorsunuz, anlaşırsanız hemen yakın arkadaş oluyorsunuz. Evet. Gelecek planlarınız nedir Japonya'da? Şu an için geri dönmek veya başka bir ülkeye gitmek gibi bir planım yok yakın gelecekte. Burada memnunum hayatımdan, mutluyum. Yaptığım işi de seviyorum. Özellikle son zamanlarda sizin de desteğinizle Türk öğrencilere daha çok destek olabildiğim için yaptığım işten mutlu da oluyorum. Ne güzel. Yani insanlara faydamız dokunuyor gibi hissediyorum. Sorular var ya, kendinizi 5 sene sonra Japonya'da nerede görüyorsunuz? Ya tabii ki şirkette şu an bir pozisyon atlaması oldu geçen sene. Sizle videoyu çektikten sonra oldu. Onun tabii ki artışını istiyorum yani. İşimde daha da yükselmek isterim. Bir seviye daha. Şu an Junior Manager diye bir pozisyondayım. Onun manager'a çıkmasını isterim tabii ki bir 5 yıl içerisinde. 5 senede ya o kadar mı diye gelebilir ama bir Japon şirketiydi değil mi? Evet. Bir Japon şirketinde o denli bir zamanda yükselmek normal. Evet. 60 sene, 70 sene ortalama bir şirkette Evet. çalışanlar, yaşlar falan var. Japon şirketleri biraz tutucu mu denir, milliyetçi mi denir? Şöyle, aha da böyleler. Evet. Ekmek aslanın ağzında. Japon şirketleri Evet. öyle. Bir de ev almak istiyorum. Aa, O kadar ne şu güzel. anlık İnşallah. planlarım. Nerede? Hokkaido'dan mı? Yok yani biraz daha Tokyo civarında istiyorum Tokyo aslında. civarında. Tam Tokyo gibi değil de Chiba'da falan orada biraz daha doğa Aa. var ya o tarz Daha geniş yerlerde yerler. istiyorum. Evet, oralar. Biraz uzak ama oralar. Biraz uzak evet ama hani kendi evim olursa en azından gidip gelirim. Şura çok güzelmiş ama.
Siz dikkat ettim hiç böyle resim çekmiyorsunuz. Böyle Evet. gözünüzde sanki her şeyi kaydediyormuşsunuz gibi bir izlenim var. Biraz anı yaşama insanıyım ben. Çok fazla sosyal medyada kullanmıyorum. Çok her yerde park bahçe olduğu için ve görüntüler böyle güzel olduğu için güzel kafa bak otomatikman böyle gençleşiyorsun. Tokyo'da mesela çok fazla insan var ve Japonya biraz küçük bir ülke olmasıyla meşhur nüfusuna oranla. Ama yine de parka, bahçeye, doğaya çok önem veriyorlar ve neredeyse her yerde nefes alabileceğiniz yerler var, küçük de olsa. Bu Japonya o konularda cennet. Evet. Cennet yani. Görüntü rahatlatıyor, insanların o karakteri, davranışı vesaire her şey böyle bir puzzle gibi aslında. Tık 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 onu hepsini koyunca güzel bir resim ortaya çıkıyor. Ne güzel konuştum ha. Güzel ortaya çıkıyor. Baksana Genel teyzemler. olarak huzurlu bir ülke gerçekten. Öyle zaten. Benim kayınvalide de böyle tık tık yavaş yavaş yürür. Böyle konuşmaları aslında böyle hararetli gibi gözükebilir ama düzenli bir yaşam olduğu için Japonya'da her şey böyle sistemli ilerliyor. Hayat böyle yavaş gibi gözüküyor öyle yaşanıyor gibi gözüküyor ama tamamıyla biraz sistemle alakalı. Herkes nasıl ne şekilde yaşayacağını bir şekilde çözmüş hayatlarını sürdürüyorlar. Biraz da genetik önemli tabii. Bizim gibi 60'larında gitmiyorlar. Ortalama 80-90 bir 20-25 sene fazla yaşıyorlar Evet yani. ama dikkat ediyorlar kendilerine. Bir de stres bizde biraz fazla yani stres olunacak bir şey olmasa bile stres oluyoruz biz genelde. Öyle bir yapımız var. Buradakiler çok rahatlar. Hiç öyle Evet. strese falan gerek yok. İş ortamından bahsetmiyorum tabii ki ama normal yaşantılarında çok böyle pozitif, rahat, uygun. Hiç bizim gibi böyle hadi bakalım şimdi onu yapacağız, şimdi bunu yapacağız falan gibi bir durum yok. Abi o hiperaktiflik fazla yok. Yaşamlarına entegre etmişler Evet. bu durumu. Bence bir 20 sene biraz genetikle alakalı ya. Tabii. Bakmayın çok içki içiyorlar. Aslında sigara kullanan gençler de bir hayli fazla Öyle son mi? dönemlerde. Ben biraz sağa sola çok girdiğim çıktığım için gece hayatı vesaire her yer biraz işim dolayısıyla tabii çok görüyorum. Kullananlar fazla Japonya'nın genelinde diyeyim bakın. Genelinde özellikle bu büyük şehirlerde tabii daha fazla durum. İnsanlar da ufak ufak parka doğru geliyorlar. Evet. Herkes piknik halinde. Hafta sonlarında ben de çok pikniğe geliyorum. Arkadaşlarımla falan böyle park bahçe dolaşırken masa oyunu oynamayı seviyorum. O yüzden Japon masa oyunu mu? Japon da oynuyoruz ama genelde Alman masa oyunları çok meşhur ya. Katan falan oynuyoruz böyle parka getirip burada Aa. 2-3 saat oynayıp ondan sonra dağılıyoruz Japonlar, gibi. Yapıyor, Japonlar da yapıyor. Arkadaş grubunuz bir internasyonel mi yoksa Japon ağırlıklı mı? Daha fazla Japon ağırlıklı diyebilirim. Çünkü burada yüksek lisans yaparken tanıştığım arkadaşlarımın çoğu Tokyo'ya çalışmaya geldiler. O yüzden burada hala görüşüyoruz. Ayşe Hanım'ın Japonya'daki baştan sona yaşantısı, işi, okulu, geleceği sağ olsun açıkladı. Bunlar hep işaret. Bakın Ayşe Hanım. Önde bebek gidiyor, çocuk gidiyor. Japon Takashi abi böyle eli arkada. Çok tatlı ama. Çok tatlı bunlar. Ya çekmek istiyorum ama çekmemek de istiyorum aynı zamanda. Evet, yüzlerini sonra bir de mozaiklemekle uğraşacaksınız. Bende mozaik yok. Japonya'da yaşamama rağmen mozaik yok bende. Mozaik kültürüne alışmadınız. Şu abi çok güzel böyle yarın yokmuş gibi yatıyor da onu biraz çekeyim. Böyle nasıl uyunuyor ya? Ben hayatımda hiçbir zaman bu toplum içinde böyle uyuyamadım ya. İşte Japonya'nın ne kadar güvenli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Parkta sere serpe yatmış uyuyor adam. Hadi bir kayısı ağacının altında olsan anlarım da binlerce insan bir de girişe yatmışsın. Git arkada yat arkadaş. Bin büyük yer yani niye girişe yattın? Bir de tam şeyine yatmış bak National harita var ya haritanın tam ortasına yatmış bir de. Herkesin bakacağı yere yatmış. Güzel bir turdu ya. Nasıl Japon arkadaş edinecekler? Var mı bir tavsiyeniz? Uygulamalar burada bir ayrı fazla aslında. Evet. Evlenenler de benim de çevreden var. Benim tavsiyem arkadaş değil de daha böyle gönül ilişkisi tarzında bir şey arıyorsanız uygulamaları kullanabilirsiniz. Ama uygulamalarda genelde herkes ilişki aradığı için arkadaşlık ilişkisi kurmak bir tık zor. Tamam ben arkadaş olmak istiyorum ve Japonca konuşmak istiyorum diyorsanız üniversitelerin yani her üniversitenin oluyor neredeyse kulüpleri oluyor böyle yabancılarla kaynaşma kulüpleri gibi. O tarz kulüpler genelde yabancılarla bir kültürü tanıyalım, beraber oturalım konuşalım, dışarıdan yabancılar gelsin onlarla kendi kültürlerini dinleyelim onlardan tarzı kulüpler var. Nasıl ulaşacak insanlar? Ya direkt şey yazabilirsiniz. Etrafınızdaki üniversitelere bakın. Üniversitelerin kulüpleri internet sitesinde var zaten. Dışarıdan gelen biri onlara katılabiliyor mu? Tabii siz ulaşın kulüplere. Kulüplere ben işte yabancıyım, burada öğrenciyim, dil öğreniyorum, gelebilir miyim derseniz
İzin veriyorlar çoğu zaman. Aa, O ne şekilde güzel. katılabilirsiniz. Her etkinliğe gitmenize izin vermeyebilirler ama dışarıdan insanların da katılabildiği özellikle içmeli etkinliklere genelde katılmanıza izin veriyorlar. Ayşe Hanım'dan güzel, bilgilendirici bir detay. Üniversitede ben de burada yüksek lisansımı yaparken birçok yerden yabancı öğrenciler de geliyordu. Başka üniversitelerde okuyan Japon öğrenciler de geliyordu bizdeki yabancılarla kaynaşabilmek için. Öğrencilerin özellikle o tarz komüniteleri çok fazla var. Oralardan faydalanabilirsin. Resmi olmayan tavsiyem de barlara gidin. Çok fazla içkili ortam olduğu için Niye resmi olmuyor? yani içmeyen insanlar da olabilir o yüzden ama sadece içmek değil bir kültür olarak da orada Japonlar biraz içki içtikten sonra daha rahat kaynaşabiliyorlar. Evet. Haliyle yan masadaki yabancıya laf atma falan çok fazla oluyor. O tarz yerlerde de tanışabilirsiniz. Hagadote'ye gittim. Akşam vakti çadır atabileceğim bir yer arıyorum. Çok değil böyle 2-3 ay önce. Girdim bir bara. Böyle baktım herkes böyle aralarında sohbet ediyor. Ben böyle bir kaynadım. Sohbet, muhabbet derken 1-2 saat öyle zaman geçmişti. Güzel bir zaman geçmişti. Hatta havaları o kadar güzel ki yarın gel seni Hokkaido'da arabayla gezdireceğiz falan dediler. Ama tabii inanmadım. Öyle bir şey söyledi. Kafası güzel bir halde söylediği için. Shakojire diye bir şey var burada. Nezaketen bir yerlere davet ediyorlar Ya sizi. o olay buranın sıkıntısı ya. Yani ben küfrederim şu anda. Saçma geliyor bu olay. Yani seninle bir yere gidecek. Başıma 1-2 kere geldi de. Çok var evet. Yani sözleştik. Tamam dedik hani olabilir. Zamanı geldi. Ya işim çıktı. Ya kıl oldu. Ya tüy oldu. Japonya'da kıl yok arkadaş Japon'da. Bana niye kıl tüy oldu diyorsun yani. Bir Japon'un gerçekten sizinle bir plan yapıp yapmayacağını anlamak için not defterini çıkartıyor mu veya telefonunu çıkartıp size tarih soruyor mu ona bakmanız lazım. Eğer bir ara yapalım, bir ara seninle şuraya gidelim falan derlerse anlayın ki gitmek istemiyorlar. Başınıza gelmiş Evet. herhalde bu kadar detay anlattığınıza göre. Çok. Yani özellikle ilk geldiğim zaman bizim kültürümüzde öyle bir şey olmadığı için hani bizim gerçekten biriyle bir yere gitmek istemiyorsan oraya gidelim demezsiniz. Ama burada öyle bir durum değil. Nezaketen söylüyorlar. Öyle bir kültürleri var. Kötü bir niyetleri yok. Bir ara tekrar görüşelim. Evet. Mutlaka gidelim. Şunu da yapalım falan diyorlar ve atlatıyorlar sizi. Güzel bir sohbet oldu Ayşe Hanım'la. Sağ olsun beni kırmadı, geldi. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum beni tekrar konuk ettiğiniz için. demek. Umarım arkadaşlar için de izlemesi keyifli bir sohbet olmuştur. Birçok şeyden bahsettik. Biraz konudan konuya atladık. Kusura bakmasınlar. O benimle alakalı. Genelde öyle şeyler yapıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, orada bir abone şeyi var ona da basarsanız dünyanın bir ucundan böyle farklı içerikler yapmaya devam edeceğim, göstermeye çalışacağım. Bir de bu tarz Türkçe içerikler kıymetli oluyor arkadaşlar. Yapan olmadığı için Japonya'nın biraz kendimi öveceğim şimdi kusura bakmayın. Öyle mi? Tabii ki. Japonya'nın bir ucuna gidip de videolar çeken, bir ucuna gidip ortasında yaşayan başka bir Türkçe kanal bulamazsınız. Var mı? Denk geldiniz mi siz? Ben gelmedim. Denk gelmediniz. Ayşe Hanım da onayladı. Takip edin. Teşekkür Likelayın. ederim. Beğene basın. Başka çana da basın. Çana. Ayşe Hanım'la da ileriki zamanlarda farklı içeriklerle videolar çekip koyacağız. Yorumlara bakıyorum dediğim gibi. Eğer bir sorunuz ya da başka bir şunu da keşke konuşsaydınız dediğiniz bir şey olursa yazın. Eğer Cem Bey'in de programı uyarsa mutlaka çekmeye çalışırız. Nasıl olsa buralardayız. Yalnız kapanış bakın tam nasıl denk getirdim. Türk Evet. bayrağı var. Şurada. Tam Türk bayrağına denk getirdik. Bu bayrak hep duruyor burada. Türk restoranı var galiba. Galiba üst katlardan bir yerde. Oo. Yalnız kapanışı böyle yapayım mı abimle? Araba helal güzelmiş. Bu sporcu galiba ya. Abi kolay gelsin. Nice car. Nice car. Nice car abi, nice car. Bu sporcu galiba ama yüzler birbirine benzediği için çıkaramıyorum. Ben bir tek Nagatomo'yu tanıyorum burada. Japonya enteresan yer arkadaşlar. Bir sonraki videoda farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyoruz. Görüşmek üzere. Şöyle Araba geliyor şöyle. ayarlasam gelin bu kadar isterseniz. olmaz. Türk bayrağıyla kapanış yapacağım. Bu bir işaret Ayşe Hanım. Evet. Şurası Üsküdar diye Ne restoran yapalım? varmış. Kebap mı yiyelim?